Günaydın arkadaşlar. Kaldığım odadan manzaram bu şekilde. Önünde bir tane hamak var. Bir de böyle sandalyemiz var. Şimdi kapıyı bir kilitleyelim. Daha sonrasında gezmeye başlayalım. Kamera burada sabit mi? Sabit. Şöyle bir kilit sistemi yapmışlar. 14 numaralı oda benim. Kilitleyelim, tamamdır. Burası güzel bir yer ya. Gerçekten hoşuma gitti yani. Geceleri sessiz. Böyle kapının önüne çıkıyorsun. Hiç ışık yok ya. Yani bu bungalovlar ışık yakmazsa eğer çok güzel böyle yıldızları görebiliyorsunuz. O kadar fazla yıldız var ki. Şöyle bir daha kontrol edelim. Eminim sizde de vardır bu takıntı. Yani kilitliyorum ama kilitledim mi acaba diye bir soru oluşuyor. Şöyle bir zorlayalım. Tamamdır. Bu var ya, çok geri dönmüşlüğüm, tekrardan kontrol etmişliğim vardır yani. Güzel bir yer burası arkadaşlar. Daha önceki 2 videoyu izlediyseniz burayı göstermiştim. Şu an Kamboçya'nın Mondulkiri eyaletine bağlı olan Sen Monorom şehrindeyim. Buradaki bu bungalov evlerden birini baktım, böyle müsait yer var. Dedim bari burada kalayım. Tuttum 2 günlük. Gecelik $8. Önünde dediğim gibi hamak var, sandalye var. Manzarası da gayet güzel. Şimdi yukarı çıkacağız. Orada teras var. Oradan sizlere manzarayı göstermek istiyorum. Daha yukarıdan görebiliyoruz. Gayet hoş bir yer. Sakin olması güzel ya. Kafa dinliyor insan. Gün içerisinde yoruluyor çünkü. Bugün bu videoda birazcık Sen Monorom'dan uzaklaşacağız. Doğal güzelliklerin içine götürmek istiyorum sizleri. Çevre köyler vesaireler varsa oraları ziyaret etmek istiyorum. Kameranın kayıt tuşuna bastım. Umarım herkes iyidir, keyfi yerindedir. Burası birazcık serin. Sabahları ve akşamları ceket giymek istiyor insan, bir de esiyor. Burada bir grup var. Tura gidecekler galiba. Biz şöyle geçelim. Sizlere manzarayı göstereyim. Burası hem teras hem ortak alan hem böyle restoran kısmı. Manzaram da bu şekilde. Aha da geldi bizim kardeş. Good morning. How are you? Fine, sir. And you? I'm good. Thank you. Thank you. Bu arkadaşla dün tanışmıştık. Beni Putang köyüne götürmüştü. Orası da Bunong halkının yaşadığı bir köy. Orayı ziyaret etmiştik. Sonra dedim ki ben daha çevrelerde gezmek istiyorum. Nasıl yapalım? Fiyatta anlaştık. Daha sonrasında dedi ki bütün gün beraber gezeriz dedi. İşte şu kadar para verirsen hepsini anlatacağım, tüm detayları, buradaki tuk-tukçuları vesaireleri, turları. $20 verdim arkadaşa. Bütün gün beni gezdirecek, güzel yerler gösterecek diye düşünüyorum. Çünkü burada ulaşım birazcık sıkıntı. Ya motor kiralamanız lazım, ya arabanızın olması lazım, ya da böyle tuk-tuk kiralamanız lazım. Aksi halde toplu taşıma yok. Monklar sabahları böyle şehri dolaşıyorlar ya da kasabayı dolaşıyorlar, artık nerede kalıyorlarsa. İnsanlardan bağış topluyorlar arkadaşlar. Burası Sen Monorom'un merkezi. Şimdi buradan 40-45 dakikalık bir sürüş mesafesinde olan şelaleye gideceğiz. İsmi Busra Şelalesi. Bu bölgedeki en meşhur şelaleymiş ve en turistik yermiş. Orayı görmek istedim ve oraya doğru yola çıktık. Bir yandan size çevreyi de göstermek istiyorum. Hello, one ticket please. Thank you. Arkadaşlar, Büşra Waterfall'a geldik. $2,5 giriş, yani 10.000 riyal yapıyor. B-O-U-S-R-A diye yazılıyor. Yani Bosra diye yazılıyor. Sanırım Büşra ya da Bosra bu şekilde okunuyor, bilmiyorum. Tam telaffuzu nedir bilmiyorum. Sorar öğreniriz. Şöyle bir bilet verdiler. Sabah 7.30'da açılıyormuş. Akşam 6.30'a kadar ziyaret edebiliyorsunuz.
Burada böyle hediyelik eşya dükkanları var. Gelirseniz hatıra birkaç bir şey alabilirsiniz. Güzel şeyler de var ya. Guatemala'daki o yerlilerin giydiği kıyafetleri anımsattı birazcık. Ha, ne tatlıymış bu. Hello. How much is this? $4. $4. Şunun fiyatı $4'mış. Ya hatıra olsun diye mesela çocuğunuza alabilirsiniz. Abimiz yerel bir müzik aletini çalıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Üzerinde de geleneksel bir kıyafet var. Kongreng diyorlarmış bu müzik aletinin ismine. Kongreng. Burada da bazı fotoğraflar var. Bunong kabilelerinde çekilmiş fotoğraflar. Yöresel kıyafet. Şöyle göstereyim sizlere. Tarımla uğraşıyorlar, hayvancılıkla uğraşıyorlar. Kamboçya'daki nadir fil yetiştiricisi olan halklardan bir tanesi Bunong halkı. Bir önceki videoda bayağı bir bilgi vermiştim kendileri hakkında. Geleneksel evleri bu şekilde, hatta videoda da görmüştük. Mondulkiri eyaletinde genel olarak yaşıyor Bunong halkı ve kabilelerde yaşıyorlar. Şehir yaşantısına pek katılmıyorlar. Kendi geleneksel yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar ama tabii ki modern yaşamla adapte olanlar da var. Ya seni yerim, nasıl oynuyor bak müzikte. Bunong halkı ilginç bir halk bence. Yani özellikle fil yetiştiricisi olmaları benim çok dikkatimi çekti. Şimdi bu insanlar animizm inancına sahip. Bir şamanik inanç diyebiliriz. Nedir animizm? Doğada her şeyin bir ruhunun olduğunu inanıyorlar. Bu bitkinin de ruhu var, ağacın da ruhu var. Ondan sonra doğanın bir ruhu var, hayvanların ruhu var. Yani canlı cansız her şeyin bir ruhu var. Ve bu ruhlarla uyum içerisinde yaşamayı kendilerine düstur edinmişler. Yani doğanın bir parçası olarak görüyorlar kendilerini. Burada bir monk abimiz var. Hello. Şimdi aşağı inelim. Önce bir şelaleyi aşağıdan görelim de daha sonra yukarı çıkarız. Bak, ablamız bağış yaptı. Monk da dua ediyor onun için. Kardeşimiz burada o müzik aletini çalıyor. Bambudan yapıyorlarmış bu müzik aletini. Geleneksel bir enstrüman. Gayet de güzel bir tınısı var bu arada. Hello. It's Busra. Yes. Busra, right? Yes. Okay. Thank you so much. You from? Kampot Province. Which province? Kampot Province. Kompor province. Yes. Okay. It's far from here? Yes. Okay. Okay. Nice to meet you. Where you come from? I'm from Turkey. Turkey? Yes. Oh. You know Turkey? Yeah, I know. Close by Ukraine. Ah, yes. It's near our neighbor. Yeah. Our neighbor. Ne diyordum? Yani her şeyle uyum içinde yaşamaya çalışıyorlar ve saygı duyuyorlar. Tabii ki fillerin de bir ruhunun olduğuna inanıyorlar. Ve fillerle bu insanlar bir şekilde bağ kurmuşlar. Onlarla dost olmuşlar ve nasıl eğiteceklerini bulmuşlar. Ve tabii ki koruyorlar filleri. Yani sadece bir fayda ilişkisi yok. Koruyorlar, seviyorlar. Değişik bir halk. Geleneksel kıyafetleri gayet hoş. Fotoğraflarda gördünüz zaten. Enstrümanlarını da beğendim açıkçası. Yani güzel bir tınısı var. Şunu şöyle koyalım.
Baksanıza yere kilim sermişler. Kilimin üstünde oturabiliyorsunuz. Böyle masa sandalye atabiliyorsunuz. Burada da böyle oturabiliyorsunuz. Aileler gelmişler. Pikniğe gelmişler. Güzel bir yer piknik yapmak için. Oraya kadar çıkan var. Nereden çıkabiliriz? Şu taraftan bir yerden mi yoksa buradan mı? Busra şelalesi buymuş arkadaşlar. 3 kademesi var. En yüksek kademesi burası. En gür akan kısmı burasıymış. Tabii şu an kuru sezondayız. Kasım'la Nisan arası kuru sezon, o yüzden biraz daha az su akıyormuş. Ama yine de güzel bir şelale ya. Burada yüzmek keyifli olurdu. Ablamıza da sordum. Busra'ymış telaffuz şekli. Hello. Hello. Ayakkabıları çıkardım. Suyun içine atladım. Nasıl geçeceğiz o tarafa? Şuradan geçeriz. Hello. Aa bak, derinleşiyor bura. Biraz da kayıyor gibi taşlar, o yüzden dikkatli basmakta fayda var. Tamamdır. Düşmeden buraya kadar geldim. Busra şelalesi. Yakına gelince kuvvetini hissediyorsunuz. Sular az da olsa buraya kadar geliyor. Su güzel yalnız ha, şey değil. Serin değil. Gayet güzel bir sıcaklığı var. Çocuklar tabii suyun keyfini çıkarıyor. Ya orada bekleyeceğinize gelsenize şuralara ya. Biraz daha yaklaşalım. Busra Şelalesi'nin bir efsanesi var. Rivayet odur ki bazı gecelerde bu şelalenin çevresinde bir genç kızın hayaleti dolaşıyormuş ve bazen de suların arasından bir genç kız sesi geliyormuş. Bu efsaneyi araştırdığımda şöyle bir şey okudum. Rivayet odur ki günlerden bir gün bir prens bu çevrede bir genç kıza aşık oluyor. Bir köylü kızına aşık oluyor ve onunla evlenmek istiyor. Ama kızın ailesi genç kızı başka bir adamla evlendirmek istiyor. Kız da bu durumu istemiyor. Prensle evlenmek istiyor ve evden kaçıyor. Ailesine karşı direniyor ve en sonunda kendi isteği kabul olmayacağı için, bunu anladığı için Busra Şelalesi'nin yüksek bir tepesinden kendisini aşağıya bırakıyor ve intihar ediyor. Böyle bir efsane okudum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Beni tanıyanlarınız biliyorlar. Ben gittiğim yerlerde bir efsane, bir rivayet varsa öğrenmeyi ve sizlere anlatmayı seviyorum. Yani doğruluğu tabii ki de tartışılır. Hemen hemen her yerde bu tarz benzer hikayeler var. Ama anlatması keyifli. Bu sebepten dolayıdır ki genç kızın sesinin duyulduğu ve bazen de hayaletinin görüldüğü düşünülüyormuş burada. Böyle inanıyorlar yani. Şelale buradan akıyor, böyle devam ediyor. Şura var ya, tam havuza. O kadar keyifli yüzülür ki burada. Hatta arada şu kısma gideceksin. Şöyle suyun kuvvetini, debisini hissedeceksin orada. Çok güzel banyo yapılır orada, var ya böyle. Durcan abi masaj yapacak sana su. Şahane valla. Bayağı da yüksek ha. Burası 2. kademe. 1. kademede daha demin bulunduğumuz yer. Şelaleyi yukarıdan görebileceğimiz kısma çıktım şimdi. Hemen yanı başımızda akıyor. Biraz önce aşağıdaydım. Daha sonrasında şu tarafa doğru gittim. Merdivenlerden buraya çıktım.
Bu noktaların yaşadığı geleneksel evlerden inşa etmişler buraya. Gelenlerin görmesi açısından. Şöyle içeriye girelim. Evin içerisi bu şekilde. Şu ana kadar gezdiğim böyle kabilelerde evler hep aynı tipte. Aynı şekilde, aynı formda. Ya aynı demeyeyim de çok benziyor birbirine. Aynı demem hata olur. Çok benziyor birbirine. Hep böyle bu tarz. Zaten hepimiz düşündüğümüzde geleneksel böyle kabile evi dediğimizde bu tarz evler geliyor aklımıza. İlla ki farklı olanlar da vardır ama en çok benim hatırımda canlanan bunlar. Şöyle yüksek evler de var. Bunları hangi amaçla kullanıyorlar bilmiyorum ama yani konaklama için mi yoksa farklı bir amaç için mi onu bilmiyorum. Her kabilede olduğu gibi bu notlarda da bir lider var. O lider öncülük ediyor kabileye. Şamanları var. Evlerini ahşaptan ve bambudan inşa ediyorlarmış. Müzik aleti de bambudandı. Yani tropikal yaşama adapte olup onun nimetlerinden tabii ki de faydalanıyorlar. Çok zor bir yaşam ya. Hani bir gün böyle denemek isterdim aslında. Böyle 10 gün falan kalayım gerçek bir kabileyle ama. Mesela Amazonlarda gezerken bir kabile buldum. Modern yaşantıdan uzak yaşıyorlar. 8-9 gün yolculuk yapmanız gerekiyor onlara ulaşmak için. Ama çok ciddi paralar istediler beni oraya ulaştırmak için. Tabii gideceğiz, kabile liderinden izin alacağız vesaire. Destek olacağız kabileye vesaire derken çok ciddi bir bütçe gerekiyordu. Ve o bütçe bende olmadığı için maalesef ne yapamadım? Gidemedim. Ama sizin destekleriniz sayesinde elbet bir gün gideceğim oraya. Nasıl destek? Kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı sonuna kadar izleyebilirsiniz. Reklam çıkıyorsa reklamları izleyebilirsiniz. Beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Eşinize, dostunuzla paylaşabilirsiniz videolarımı, kanalımı. Bu şekilde destek olmuş olursunuz bana. Yani destek deyince illa para gönderme olarak algılamayın. Bunlar en güzel, en büyük destek arkadaşlar. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Yol üzerinde çok fazla muz ağacı ve kahve ağacı gördüm. Beni gezdiren arkadaşa sordum başka ne yetişiyor buralarda diye. Çay yetiştiriyoruz dedi. Görmek ister misin dedi. Ben de tabii ki dedim. Buraya getirdi beni. Buraya ufak bir çay bahçesi yapmışlar. Benim o hayalimdeki Karadeniz'de hani bir fotoğraf var ya böyle çay bahçesini görürsünüz. Şahane bir görüntüdür, manzaradır. Öyle bir şey göreceğim zannettim. Benim aklımda o canlandı ama buraya getirdi. Gelenlerin rahatlıkla görmesi açısından bu alana çay dikmişler. Ama farklı yerlerde de çay ağaçları varmış. Sanırım oraya gidemiyoruz. O yüzden beni buraya getirdi. Yetiştirdikleri çayı böyle paketleyip satıyorlar. Ne diyor? Moldunkiri bir şey diyor. Bilmem ne çayı. Hello, how are you? You speak English? No English. Burada bir şey yağı var. İşte yetiştirdikleri çayları böyle satıyorlar, para kazanıyorlar. Buralar hep yanmış ya. Bilerek mi yakmışlar yoksa bir sebepten dolayı mı yanmış bilmiyorum. Sağlı sollu her yerde böyle yanık izleri var ve yanık kokuları geliyor. Hatta şu karşı tarafta dumanlar görüyorum. Ormanın içerisinde iki farklı yerde yangın var gibi duruyor. Yani çöpleri toplayıp mı yakıyorlar ya da belli bir alana böyle anız yakarsınız ya temizlemek için. Onu mu yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum ama yanık kokusu gitgide artmaya başladı. Çocuğa da sordum da çok anlamadı. İyi bir İngilizcesi yok. Bir yere götürüyor beni. Bakalım manzarası güzel dedi. Oraya doğru gidiyoruz. İleride de dumanlar gözüküyor ya. Etraf yemyeşil. Ya böyle bir orman görüyorsunuz ya da tarlalar görüyorsunuz.
Şöyle 2000 var abla direkt. Bu 2000 mi ya? 2000. Thank you. Thank you. Ticket? Parayı aldı, bileti vermedi. 2000 riyalmiş buranın girişi, yani yarım dolar. Şuradan manzarayı göstereyim sizlere. Sea Forest Phnom Bia Cove isminde bir yer. Buradan manzara izliyormuş genelde insanlar. İşte çay kahve içiyorlar, bir şeyler yiyorlar. Böyle bir işletme. Burada bir el var. Manzara güzel. Manzara gayet güzel. Bak şurada da duman çıkıyor. Orada siyahlık var. Bence kontrollü bir şekilde yakıyorlar ya. Sonrasında sanırım tekrardan toparlama sürecine giriyor ve daha verimli ürün üretiyor. Öyle bir şey okumuştum bir yerde ama hatırlamıyorum ne zaman okuduğum, nerede okuduğum. Hafızamda o bilgi kalmış. Gerçekten Kamboçya'nın bu kısmı yemyeşil ve bambaşka bir coğrafyaymış. Yani şu baktığımız alanda aklınıza gelebilecek her türlü vahşi yaşam, doğal yaşam mevcut. Turlar var. Fiyatları da genelde şöyle oluyor. Fil turu olarak satıyorlar ve doğanın içerisinde yürüyüş yapıyorsunuz aslında. Bir trekking olarak düşünebilirsiniz. Bir gün boyunca trekking yapıyorsunuz. Dilerseniz daha fazla günde yürüyüş yapıp fillerle vakit geçirebiliyorsunuz ama en kısası yarım gündü sanırım. Onun fiyatı 35 dolardı. Bir gün boyunca katılırsanız o tura 50 dolar. İşte ve fiyat artarak devam ediyor. Ne yapıyorsunuz? Doğanın içerisinde yürüyüş yapıyorsunuz. Doğal yaşamı görüyorsunuz, canlıları görüyorsunuz ve fillerle vakit geçiriyorsunuz. Yani dediğim gibi Bunong halkı fil yetiştiriciliği konusunda gayet yetenekli ve özel bir halk. Filleri kölesi olarak görmüyor. Ondan bir çıkar elde etmeye çalışmıyor. Daha çok aileden bir parça gibi görüyor onları. O yüzden iyi bir iletişim kurmuşlar, iyi bir ilişki kurmuşlar. Ve yetiştirmişler filleri bu şekilde. Bir gelenek olmuş. Çünkü binlerce yıldır burada yaşayan bir halk. Doğal olarak bu çevredeki insanlar da, yani Bunong olmayan kişiler de onlardan bir şeyler öğreniyorlar. Büyük ihtimalle onların rehberliğinde de işte turlar düzenliyorlar. Burada konaklayabiliyorsunuz aynı zamanda. İngilizce bilmedikleri için sorduğum şeyleri genelde anlamıyorlar. Yes yes filan diyorlar. Mesela menüye baktım. Menüde de fiyatlar yazmıyordu. Yani bir yemek yiyebiliyorsunuz, bir şeyler içebiliyorsunuz, sıcak soğuk. Böyle hamaklar filan var. Oturabileceğiniz masa sandalyeler var. Aynı zamanda dediğim gibi konaklıyorsunuz. Değişik bir yer. Yol üzerinde insanlar bu çevreyi gezerken demek ki buraya da uğruyorlar. Manzarası güzel ama. Manzarası çok güzel. Ben dağılır diye bekledim ama kara bulutlar gitgide çoğalıyor. Baksanıza. Büyük ihtimalle bu akşam güzel bir yağmur yağacak bu bölgeye. Ben şehre geri döndüm. Sen Monorom'dayım. Şöyle suyun kenarına düşmeden inelim. Şuradan başlayarak şöyle karşı tarafa kadar bir su birikintisi var. Buranın yapay olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle su depolamak için bu alanı yapmışlar. Hatta şöyle boru da var. Ama ne için kullanıyorlar bu suyu onu bilmiyorum. Herhangi bir yerde bir bilgilendirici tabela da yok. Evin arkasına bir tane ufak, iki tane de büyük baraka inşa etmişler. Bir de su deposu var. Ya orası başka bir aileye ait ve önünde bahçesi var ki sanmıyorum. Bir aileye aittir burası. Farklı amaç için kullanıyorlardır. Mutfak olarak kullanıyordur, tuvalet olarak kullanıyordur veyahut da hayvanların kümesidir. Ama ilk seçenekte aklıma gelmedi değil yani. Önünde bahçe var çünkü. Baksanıza hiç duvar mı var, bir şey vermemiş yani. Sadece açık alan bir şeyler ekmiş. Karşı tarafta da bir tane baraka var o ama kendi bahçesini çevirmiş. Herkes kendi sınırını, alanını belirliyor.
Burası hapishaneymiş. Ben de okul bir şey zannettim. Şöyle önünden geçerken Mondulkiri Province Prison yazısını gördüm. Baktım içeride asker üniformalı bir iki kişi var. Ben de şey zannediyorum, böyle hani Budist okulu falan zannediyorum. Hapishaneymiş meğerse. Kapısı açık ama. Abi her yer pislik, çöp ya. Gelişmemiş ülkelerde hep böyle. Hep böyle. Seyyar sandviç arabası. Bakın burada bu tarz sandviçler çok meşhur. Şöyle parça et koyuyorlar, yeşillik meşillik koyuyorlar. Güzel sandviçler yapıyorlar. Buraya sanırım kullanmadıkları bu heykelcikleri atmışlar. Baksanıza. Bir sürü var. Bir sürü var bunlardan. Sağlı sollu her yerde bu tapınak heykelciklerinden var. Ama niye buraya atmışlar? Öyle şey de gözükmüyor. Eskimiş, kırılmış da gözükmüyor. Bir merak ettim şimdi. Ya da koydular böyle sağlı sollu. Dua ediyorlar geçerken. O da olabilir ama çok şey koymuşlar, biçimsiz. Böyle 60'lar gibi duruyor yani. Güney Amerika'da gezerken hatırlayacaksınız, bazı yerlerde yolların üzerinde böyle haç işareti oluyordu ya da farklı bu tarz böyle şeyler oluyordu. Orada hayatını kaybeden kişiye adanmış bir anıt oluyordu, öyle söyleyeyim. Sanırım buradan çıkacağız. Mày cho ruộng muối ăn đấy mày. Ăn nha, cái ăn cái này. Anh biết nó con thon hả?យើងសិតតែមាននិស័យជាមួយគ្នាមិនបានជួបគ្នាបានឈប់អស់ដែរថ្ងៃយើងខាងលើតងដៃតងដៃខ្ញុំថាអញ្ចឹងបានខ្ញុំកដាល Chăm chăm. Sẽ cho mình thích chất tam á. Ăn. Thank you. Thank you. Çok güzel bir ortama düştüm ya. Hello. I'm from Turkey. Yes I'm from Siem Reap province Ah, Siem Reap. Nice. Siem Reap Angkor Wat Oh very Ah, very nice. Very good. So nice to meet you. Nice to meet you. See you soon in Siem Reap Okay, thank you. Ablalar çok tatlı ya. Thank you. Ben de bir tane fotoğraf aldım, bakayım nasıl çıkmış. Güzel çıkmış ya. Ablalar Siem Reap'tan gelmişler buraya. Gezmeye gelmişler. Şimdi bulunduğumuz yer hakkında yine bir rivayet var. Onu anlatmak istiyorum sizlere. Buranın ismi Kadın Dağı arkadaşlar. 800 metre yükseklikteyiz şu an. Manzarayı en iyi görebileceğimiz yerlerden bir tanesiymiş burası. Bu tarafta Sen Monorom kalıyor. Şöyle ayaklarımızın altında. Güneş de hemen karşıdan batıyor. Bulutlar çok güzel gözüküyor harbiden buradan. Bayağı güzel gözüküyor. Rivayet odur ki günlerden bir gün genç bir kadın ailesi tarafından bir evliliğe zorlanıyormuş. Ve kadın bu evliliği gerçekleştirmek istemiyormuş. Yani o adamı sevmiyormuş. Bunun için ruhlardan yardım dilemiş. Demiş ki bana yardım edin, ben bu adamla evlenmek istemiyorum. Ruhlar da bu kadının çağrısına kayıtsız kalmamışlar ve onu bir dağa dönüştürmüşler. Sonrasında yıllar geçtikten sonra evlenmeden önce herkes bu dağa gelip dua ediyormuş, iyi dileklerde bulunuyormuş. O dağda şu an bulunduğumuz bu dağ arkadaşlar, Kadın Dağı olarak geçiyor. Böyle bir efsanesi var buranın. Şuradaki su birikintisini görüyorsunuz değil mi? Oradan buraya kadar yürüdüm. Şöyle ara sokaklardan geçe buraya kadar geldim. Normalde videonun başında tuktukçu arkadaşı hatırlıyorsunuz. Onunla tam gün
anlaştığımı söylemiştim. $20 karşılığında. Saat böyle 1 civarı biz şeyi ziyaret ettik, şelaleyi ziyaret ettik. Daha sonrasında işte çay bahçesine seni götüreceğim dedi. O ufak bahçeye götürdü. Sonra o manzara izleme noktasına götürdü. Sonrasında nereye gitmek istersin dedi. Bir tane köy söyledim. Ya dedim burayı araştırmıştım. Buraya gidebilir miyiz dedim. Çok iyi değildi çocuğun İngilizcesi. Ya oraya gidemeyiz gibisinden bir şey söyledi. Sonra şeyi sordum. Ya hani böyle bir bahçe varsa, yine manzara izleyebileceğimiz bir yer varsa, hani benim kafamda şey vardı. Şelaleye giderim, orada vakit geçiririm. Daha sonrasında etrafta tarlalar var. Oraları gezerim. Bu köye giderim. Böyle bir manzara izleme noktası da bulduk mu tüm günü geçiririz diye düşündüm ben. Çocuk baktım hani nereye gideceğiz bilmiyorum gibisinden, şehre götüreyim seni dedi. Buranın çevresini gezdireyim dedi, şehrin çevresini. Ya dedim ki orayı gezmek için tuk-tuğa ihtiyacım yok. Ben kendim de gezerim. İşte buraya getireyim falan dedi. O ilk videoda hatırlıyorsanız Sen Monorama geldiğimde bir kahve tarlasına gitmiştim. Oraya götüreyim falan dedi. Dedim ki ben gezdim zaten oraları. Hani beni hazır şehirden uzaklaşmışken buralarda bir yerde gezdir. Çocuk baktım hani burada bir şey yok, gezecek bir şey yok pek fazla ya getirdi lafı. Dedim o zaman hani ne yapacağız? Bir yere çekelim dedim tuk-tuğu, bakışalım dedim akşama kadar, yani genç aşıklar gibi dedim. Ne yapacağız burada o zaman? Baktım böyle çocuk da çok şey değil, hani o köye de gitmek istemedi, neden bilmiyorum. İstiyorsan dedi hani turumuzu yarım gün yapalım dedi, ona göre fiyatta anlaşalım dedi. Baktım o çevrede çok fazla gezilecek edilecek yer yok gibi, yani hani bulamadık. Olur dedim ben de. Normalde 80.000 riyale anlaşmıştık, o da $20 yapıyor. Yarım gün 50.000 riyale gezdirmiş oldu beni. O da ne kadar yapıyor? $12,5 yapıyor. Yani aslında yarım günde yetiyormuş. Sadece şelaleye gidip birkaç yer görüp yarım günde bu tarafa gelmek mantıklıymış. Bilmiyorum, belki çocuğun işi çıktı, ondan erken dönmek istedi. O köye neden gitmek istemedi bilmiyorum mesela. Ben biraz da böyle yerel yaşamı görmek istiyordum ama kısmet değilmiş, olmadı yani. Durum budur. Ben şimdi burada böyle gün batımını birazcık izlerim. Zaten yarım saate hava en geç kararmış olur. Daha sonrasında kalacağım bungalova dönerim arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hani bu durumu da açıklamak istedim. Çünkü daha oralarda gezeriz falan diye düşünmüştüm ama hop diye şehre dönmek zorunda kaldık. Yapacak bir şey yok, olsun. Oluyor böyle şeyler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız da çok sevinirim. Adios amigos.